Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatımıza yön vermede bizlere yardımcı olacak bir hikaye anlatacağım. Anlatacağım hikayedeki peygamber bazı yerlerde İsa Aleyhisselam, bazı yerlerde ise Musa Aleyhisselam olarak geçiyor. Ben Musa Aleyhisselam olarak anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Hazreti Musa şehir şehir gezerek insanlara Allah'ın dinini anlatır ve gittiği yerdeki insanlar da peygamberin duası reddedilmez diyerek ondan dua isterler. Hazreti Musa da insanların yaptığı bu duaya amin der. Yine bir gün Allah'ın dinini anlatmak için bir şehre gittiğinde yanına bir genç gelir ve "Ya Musa, lütfen benim duama da amin de" der. Musa aleyhisselam "Peki nedir duan?" diye sorduğunda genç "Allah'ım bana senin sevginin gölgesini nasip et" der. Musa aleyhisselam da bu duaya amin der. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Musa aleyhisselam o şehre tekrar gelir. Aklına bir zamanlar duasına amin dediği genç gelir. Durumunu merak eder. Oradakilere o gencin nerede olduğunu sorar. Oradakiler de "O genç şu dağın başında yaşıyor" diyerek ona bir dağ gösterirler. Musa aleyhisselam gencin durumunu görmek için dağın başına gider. Bakar ki genç uçurumun kenarına oturmuş, gözünü bir noktaya dikmiş, ayaklarını da uçurumdan aşağıya sallamış, öylece oturuyor. Musa aleyhisselam "Hey genç" diye seslenir fakat gençten hiç ses gelmez. Musa aleyhisselam gence tekrar seslenir. Gençten yine hiç ses gelmez. Musa aleyhisselam "Ey genç, ben Allah'ın peygamberi Musa'yım" dediğinde genç ona şöyle bir dönüp bakar ve sonra kafasını çevirip tekrar önceki baktığı noktaya bakmaya devam eder. Musa aleyhisselam bu duruma çok şaşırır. Tam bu sırada "Ya Musa, bilmez misin ki bizim sevgimizin gölgesini nasip ettiğimiz kişinin gözü bizden başkasını görmez" diye bir ses duyar. Evet sevgili gönül dostları, bu hikayenin bize sahip olduğumuz Allah sevgisini kontrol etme adına güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Birini sevmek için onu tanımak lazım. Seven, sevdiğini memnun etmek için kendi nefsinin hoşuna gitmeyen şeyleri bile yapar. Bişri Hafi Hazretleri, kalbine uzun uzun bakan kimseye sevgilinin sevgisi dolar. O mutluluk onun geçici arzu ve heveslerini bastırır. Onda onu sevme ve ona kavuşma heyecanı doğar. Ondan başka her şeyden yüz çevirir. Onun hakkını gözetir ve her an ve her yerde ondan korkar. Bu hal onda Yüce Allah'ın cemalini görme, hazzı ve zevki uyandırır der. Ebu Hasan el-Harakani Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Aşık olan Allah'ı bulmuş, Allah'ı bulan kendini unutmuş der. Biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ettiğimiz halde hala önce benim isteklerim diyorsak, sevgimizde samimi değiliz demektir. Adamın biri Fudayl bin İyaz'a "İnsan Allah sevgisinin doruğuna ne zaman ulaşır?" diye sorar. O da Allah'ın sana verdiği ve senden mahrum ettiği şeyler gözünde aynı seviyede oluyorsa sen Allah sevgisinin doruğuna varırsın diye cevap verir. İmam Şafii de kalbinde Allah sevgisiyle dünya sevgisini toplayabildiğine iddia eden yalancıdır. Çünkü bir gönülde iki aşk olmaz diyerek bize gönül tahtında sadece bir sevgilinin oturabileceğini anlatır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de "Senin şu sinen Allah'ın özel yeridir. Gücün yettiği kadar yabancının bu yere girmesine izin verme" der. Peygamberler, Allah dostları hem hayatlarıyla hem de sözleriyle bizlere bu konuda örnek olmuşlardır. Sevilmek istiyorsak önce seveceğiz ve
sevdiğimizi başkalarına sevdirmeye çalışacağız. Bir hadiste Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselamı çağırıp ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev der. Cebrail aleyhisselam da onu sever ve sonra gök ehline Allah falan kimseyi seviyor, siz de onu sevin der. Bundan sonra gökteki bütün melekler onu sever. Sonra o kul yeryüzünde herkes tarafından sevilip kabul görür buyruluyor. Biz Allah'ı gerektiği gibi seversek o da bizi diğer insanlara sevdirir. Allah sevgisini daha önceden hazırladığım Bir Gencin Muhteşem Aşkı adlı videoda detaylı olarak anlatmıştım. Daha detaylı bilgi almak isteyenler o videoyu izleyebilirler. Evet sevgili gönül dostlarım. Allah-u Teala bir kulunu severse onun kalbini kendi sevdiği şeylerin sevgisiyle doldurur. Kalbimize bir bakalım, acaba hangi sevgilerle dolu? Bu dünyanın geçici olduğunu fark edemeyenler, burada ebediyen kalacağını zannedenler, kendine yapılan küçük bir iyilik karşısında minnet duyarken Allah'ın kendisine verdiği nimetleri görmeyenler, maalesef kalplerini Allah sevgisinden başka sevgilerle doldurabiliyorlar. Rabbim hepimize Allah-u Teala'yı gerçek manada bilmeyi, gerçek manada sevmeyi ve gerçek manada itaat etmeyi nasip etsin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.